Bu heves nasıl başladı? Yani Tofaş sevdası, bu Kartal, Şahin, Doğan, bu kuş sevdası nereden başladı? Şimdi benim kardeşim biliyorsun, babam kaportacı, kaporta ustası. Ondan geldi bana bu araba aşkı, araba sevdası. Yani küçüklükten beri de bu araçlara, bu Tofaşlara hep bir sempatim vardı benim. Bir gün ileride büyüdüğüm zaman nasip olur mu dedim. Bir Tofaş almak, şöyle güzel bir şekilde toplamak nasip olur mu dedim. Oldu yani küçüklükten. Allah nasip etti diyorsun. Aynen öyle, çok şükür. Bundan daha ileri de oldu. Daha yeni modeller arabanın da oldu. Yani seni bunu sevk eden babanın kaportacı olması mı? Tam anlayamadım orayı. O etkiledi. Hani araba sektörünün içinde olması etkiledi yani. Ya bildiğim kadarıyla zaten siz... her Türk erkeğin içinde bir araba aşkı, bir araba sempatikliği vardır. Benimki biraz daha bunlara yakın geçti. Yalnız bir şey soracağım. Bu heves nasıl başladı diye bir soru yönelttim. Yani şu arma hiç yakışmadı yani. Şimdi kardeşim biliyorsun hani bu araçları meydana getirebilmek için belli bir paralar harcıyoruz. Bu paraları kazanmak için çalışıyoruz, çaba sarf veriyoruz. Çalıştığın firmada Mercedes'in engeller şu an. firmada Mercedes, sağ olsunlar bize bakıyorlar. Evet, yavaştan ikinci sorumuza geçiyorum. Burak sen de başlayalım. Bu arabalara, yani Tofaş markası araçlara ekonomik olduğu için mi biniyorsunuz kardeşim? Yok, ekonomikle alakası yok. Hani yakıtı olsun, şeyi olsun, nasıl diyeyim size, masrafı olsun. Diğer araçlara göre daha fazla. Emin olabilirsiniz. Yakıt olarak da bu araba sonuçta yeni çıkan araçlar gibi, çoğu araçlar gibi 1.6 piston olduğu için, 1.6 motor olduğu için yakıtı genellikle bayağı hani az değil. Çok yüksek değil ama orta segmentlerde de değil yani bayağı biraz fazla olduğu için. Ya bizimki heves. Yani ekonomikle, ergonomik olan muhabbetle alakası yok yani. Hani heves olduğu için. Hani Katılıyor musunuz Burak'a? Evet. yoksa bir ekonomikle alakası yok yani. Ekonomi değil, zevk işi baba. Zevk, aynen. Zevk. Ara caddelerde yüksek sesle şarkı dinlerken karşılaştığınız çok büyük bir tepki oldu mu? İnsanlar tarafından, vatandaş tarafından veya polis tarafından. Ya ben şöyle diyeyim hani gece geç saatlerde aşırı şekilde müzik dinlemiyoruz Evet. zaten. Bu araçlar Tofaş olduğu için zaten insanların gözünde, halkın gözünde mimlenmiş bir araç. Aynen her taraftan tepki toplayan, diyelim ki polis memurlarımızdan olsun, devletimizden olsun her taraftan tepki toplayan bir araç olduğu için yapmazsan da yaptı diyorlar. Çok büyük bir saygıyla geliyorlar bu aracın Aynen, aynen. Yapmasan da yaptı deyip sana o cezayı yazıyorlar ya da şikayet Aynen ediyorlar. öyle. Çekemeyen çok Ve oluyor. şu an hani araçta ikimizin aracının ses sistemi yüklü. O sesini açma, dinleme olduğu için bile sizin için suç Ceza teşkil yazıyor. ediyor. Aynen Araçta öyle. olması, durması bile bizim için bir şey. Anladım. Zevk. Mesela Varex var onda. Her yerde açamıyor. O yasak, o da yasak. Varex de yasak. Mesela bak geçen hafta benim bayrağım vardı drag yarışında. Bir saniye, o gözüme ilişti. Drag yarışını izleyen bilir arkadaşlar. Böyle bir flamamız vardı. Neredeydi bu? Tam buraya mı takmışsın Aynen bunu? öyle. Evet. Bu flamadan sen ceza mı yemiştin, uyarı mı almıştı? İlkinde uyarı yedim. Uyarı vermişti o gün. Drag'da da söylemiştim ben. Bir daha uygulamaya girdim. İlk sefere mahsus bir şey demedi. Aynen. Yetkililere de sesleniyoruz. Bu genç arkadaşlarımızın dileklerini lütfen kale alın. Bitirme süreciniz ne kadar zamanı buldu? Bu işin zorlukları Benim neler? arabam bir yılı geçti çıkması. Tamam. Ya bu aracı Daha hala da toplamasının bir yılı bitmedi. geçti. Bir yılı geçti, hala da bitmedi. Bayağı büyük bir zaman yani. Evet. Çok uzun bir süre yattı. Senin ama ona göre daha Benim bir altı az ay- zaman değil mi Burak? 6 ay civarı gibi çıktı. Çünkü biz bunlara- o zamanlar dediğim gibi aracı aldık. Elimizdeki parayı gömdük. Aldık. Sonra dedik ki olmaz, bu şekilde binemeyiz. Yaptıralım. O şekilde binelim, toplayalım. Elimizde para geçtikçe yaptırdığımız için mesafe Ya, bayağı uzuyor. Evet, parça parça. Çünkü yani Aynen. bir anda modifiyeye giremiyorsun. İster Giremiyorsun. istemez Aynen. ülkemizin Elektrik ekonomik aksamını koşulları belli. yaptırıyorsun, Elektrik aksamını yaptırıyorsun, motor aksamını yaptırıyorsun, yürüyerek aksamını yaptırıyorsun. Ondan sonra aksesuar kısmına geçiyorsun zaten. Aksesuar yaptırıyorsun, sonra elektrikli bir daha hazır çıkıyor, bir daha elektrik. biraz sıkıntı O tür oluyor. sıkıntılar da oluyor. Eski araç olduğu için sıkıntılar sürekli çıkıyor. Peki arkadaşlar, diğer bir soru. Trafik polislerinin bizzat ilgi odandasınız. Yani Maalesef. evet. Çevirmelerde, kötü muamelelerde karşılaştınız mı? Ya da çevirme görünce, ya da demeyeyim diğer bir sorum. Çevirme görünce yavaş yavaş inceden uzadığınız oldu mu? Çok oldu. Yani Bu sorunun cevabını ben merakla bekliyorum çok yani. oldu. yalan söylemeye gerek yok. Çok oldu. Niye? Geçen uygulama var. Uygulamaya giriyorsun. Arkadaş emniyet kemerin takılı. Düzgün bir şekilde aracını sürüyorsun. Normal bir şekilde. Evet. Zaten araba basık değil. O kadar basık değil. Yani millet gibi basmıyoruz, dip basık. Eğri yok herhalde bunda zaten. Eğri yok. Tam basık değil, tam kalkık değil. Orta segmentli.
Çünkü yeri geliyor 4 kişi biniyorum, yeri geliyor 5 kişi biniyorum. Uygulamaya girdiğin zaman sana terörist muamelesi gibi in aşağı, ellerini havaya kaldır, arıyorlar. Arabayı didik arıyorlar her tarafını. Bu da bizim Tofaşçılar genelde zorumuza gidiyor. Ya aynen. Ya Sadece tofaşçı bize mi ol yapıyorlar? veya olma yani. O tür bir tepki de bence ağır yani o derece yani eller yukarı Çok falan. ağır. Gerçekten böyle elinizi kaldırıp Ya siz arabayı ıslatıp adam arıyorlar. bizi. Arabanın üstüne koy ellerini, hareket etme ve arıyorlar. Araba yanına uzaklaştırıyorlar. Arabanın Ellerini koltuklarını tavana söküyorlar. sokma. tabii illa tofaş değil Özel yani. mahremimiz yani. Bu araba benim özel mahremim. Evet. Hani koltuk altlarına bakıyorlar, torpido işlerine bakıyorlar, kesici, delici, ne bileyim esrar muhabbeti var mı İlk başta yok mu? soruyor, var mı diyor. Bakıyorlar yani. Yok diyorsun, inanmıyorlar, tekrar Hani arıyorlar. yok dediğimiz, yok dememizin üzerine arıyorlar. Arabayı o şekilde dağınık bırakıyorlar. Lan bu arabanın içerisinde benim bir sürü özel eşyam var. Neyse onları bir kenara koy. Ya torpido üzerindeki havlumu bile ben titizlikle seriyorum. Yani düz olacak baba her şey yani. O acaba şeyden dolayı mı? Hani o gün bir narkotik bir çevirme olduğundan dolayı mıdır? Yoksa Yok, hani o tip bir arama yapması yani gerektiği için bir midir? kere iki kere olan değil. Çoğunlukla, Ha, çoğunlukla olan bir bütün olay. Evet, çoğunlukla olan mağduriyet bir olay. uğruyorsunuz. Yani önümde mesela başka bir marka bir araç olduğu zaman salıyor. Seni kenara çekip sizi arama özellikle yaptırıyor. o tarz Plaka şekilde sorguluyor, arıyor. Evet. Maalesef. Ya maalesef tabii siz değil başka insanlar, başka dostlarımız maalesef farklı stat'ta bir hayat yaşadıkları için polis arkadaşlarımız da kendi düşüncelerine, fikirlerine göre haklılar. Yani Çünkü olaylı onlar da tipler de var. var. Yani onlar da o şekilde davranmak zorunda. Sizin iyi bir insan olup olmadığınızı bilemezler. Onlara da hak vermek lazım. Ama tabii ön yargılı çok yaklaşıyorlar. İlk yaklaşım her zaman benim için önemli. Çok kötü yaklaşıyorlar. Evet. Maalesef keşke olmasa. Aynen. Ya daha sempatik yaklaşabilirler yani. Peki arkadaşlar, son soruma geçiyorum. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum bunun da. Bir takipçimiz yazmış bana bu soruyu sor diye. Seyfi Bey sen de başlayalım bu soruya. Modifiye denince neden Tofaş? Hani gençlerde modifiye denince neden akla bir Tofaş arabası geliyor? Baba şimdi neden Tofaş? Genel olarak konuştuğum zaman günümüz piyasasında bir üst segment araba alamıyoruz. Evet. Alım gücümüz maalesef ki düştü. Hani 100 bin lira, 150 bin lira bandında bu arabaları alabiliyoruz. Bu arabalara emek verebiliyoruz. Hani bizim gönlümüze yatan zaten bunlardı. Bunları alma hevesimiz vardı zamanı. Şimdi mecburiyetten aldık bunları. Mecburiyetten topladık keyfimize göre. Yani biraz da ticari amaçla alıyoruz. Yani Alıyoruz, alemi yatırım. topluyoruz, Ondan pahalı satıyoruz. satarım. Aynen. Ya üstüne işte biraz daha para koyup bir iki model üstüne alıyoruz. Ya da daha fazla modifiye yapıyorsun. Aynen. Aynen. Kumbara hesabı. Buraya kadar zahmet ettiniz. Elinize Estağfurullah. ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum Ne arkadaşlar. demek? Evet arkadaşlar, bu haftada Tofaşçı kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ağzından onların tepkileri uğradıklar. Gerek polisten, gerek vatandaştan ve modifiye uygulamalarını, zaman aşımları gibi soruları yönelttik. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.